Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kuru fasulyenin çok farklı bir tarifiyle karşınızdayım. Hemen yapımına başlayalım. Geceden ıslatmış olduğum 2 su bardağı kuru fasulyeyi tencereye alıyorum. Mevcut kuru fasulyenin kendi kalınlığı kadar su ilave ediyorum ve ocağı açıyorum. Düdüklü tencerenin kapağını kapatıp yüksek ateşte kaynamasını bekliyorum. Düdüklü tencereden buharlar çıkmaya başladıktan sonra düdüğünü kapatıyoruz. Kısık ateşte yaklaşık 40 dakika kadar pişmeye alıyoruz. Süre doldu. Tencerenin altını kapatıyorum. Düdüklünün açılması için beklemeye alıyorum. Siz de çok dikkat edin. İçindeki buhar boşalana kadar lütfen bekleyin ve düdüklü tencerenizin kullanma talimatlarına uyun. Haşlamış olduğum kuru fasulyeyi derince bir kaseye alıyorum. İçinde kullanacağımız malzemeleri kesmeye geçelim. 1 adet kapya biber kullanıyorum. Fasulyelerin olduğu derin kaseye ekliyorum. İki adet yeşil biberimi kesiyorum. Yeşil biberlerimi de ekliyorum. Bir adet soğanı yarım ay şeklinde doğruyorum. Soğanları da ilave ediyorum. Üç adet kabuğu soyulmuş domatesi küçük küçük doğruyorum. Domatesleri de ilave ediyorum. Salça sosunu yapmaya geçiyorum. 1 yemek kaşığı domates salçasını alıyorum. Yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. 2 silme tatlı kaşığı tuz, 4'te 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı isot ilave ediyorum. Damak zevkinize göre baharatları azaltıp artırabilirsiniz. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. 1 su bardağı kadar ılık su ilave ediyorum.
Homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Hazırladığım sosu ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Ben güveçleri bu şekilde kullandım. İsterseniz misafirlerinize tek porsiyonlukta kullanabilirsiniz ya da ailenize büyük güveçlerle de pişirebilirsiniz. Islatmış olduğum pişirme kağıtlarını güveçleri kapatacak şekilde koyuyorum. ...200 santigrat derecelik fırında pişmeye alıyorum. Fasulyeyi 40 dakika kadar pişirdim. Pişirme kağıdını üzerinden alıp 10 dakika kadar daha pişirdim. Toplamda 50 dakika pişirme işlemi gerçekleştirdim. Afiyet olsun. Bugün birlikte çok farklı ve lezzetli bir kuru fasulye yaptık. Siz de tarifimi deneyip görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.